Merhabalar. Vişne tart yapıyorum. Aynı hamurla sadece malzemeyi değiştirerek çilekle de yapabilirsiniz. Kanalımda mevcuttur. Bir kaba bir yumurta, 5 yemek kaşığı şeker alıyorum. 75 gram şekerimiz. Çırpıyorum. Daha sonra üstüne 100 gram yani yarım su bardağı tereyağı ilave ediyorum. Şekerimi tamamen içinde eritiyorum. Daha sonra bir paket kabartma tozu, bir paket de vanilya ekliyorum. Onu da karıştırıyorum. 260 gram un kullandım. Yani 2,5 su bardağı. Un miktarı yumurtanızın büyüklüğüne göre değişebilir veya ununuzun yapısına göre. Onun için unu kontrollü bir şekilde eklemenizi öneriyorum. İlk başta gördüğünüz gibi karıştırıyorum. Artık bundan sonra elimle yoğuracağım. Yumuşak bir hamur yapıyorum. Bu arada tart kalıbımı tereyağı ile yağladım ve fırınımı da 180 santigrat derecede alt üst konumda açtım. Gördüğünüz gibi yumuşak bir hamur yaptım. Tart kalıbıma hamurumu alıyorum ve elimle kolaylıkla yayıyorum. Yumuşak bir hamur olduğu için kolay şekil alıyor. Tart kalıbımın kenarındaki şekle göre yerleştiriyorum. Hiçbir yeri boş bırakmıyorum. Tamamen yayıyorum. Her tarafta hamur olmasını sağlıyorum. Isınmış olan fırında 25 dakika tart hamurumu pişiriyorum. Tencereye bir yumurta ve 4 yemek kaşığı şeker ilave ediyorum. Birlikte karıştırıyorum. 4 yemek kaşığı da nişasta ilave edeceğim. Yani 40 gram. Nişasta yumurtayı bağlamaması için öncelikle bir miktar süt döküyorum. Yarım litre süt kullandım. Nişastayı ilave ediyorum. Bu şekilde açması daha kolay oluyor. İyice çırpıyorum. Çırptığım karışımı ocakta koyulaştırıyorum. Dibini tutmaması için de sürekli karıştırdım. Bu arada tart hamurum gördüğünüz gibi pişti. Tart kalıbımın altı açılmadığı için bu şekilde 2 tepsi kullanarak ters çeviriyorum. Tart hamurum soğudu. Gördüğünüz gibi kremam da oldu. Kremamı ilk sıcağı çıkana kadar 10 dakika soğutuyorum. Daha sonra tart hamurumun üzerine döküyorum. Güzel eşit bir şekilde kremamı tart hamurun üzerine gördüğünüz gibi yaydım. ...400 gram tencereye vişne ilave ettim. Donmuş vişne kullandım. Arzu ederseniz bu dönemde çilek de mevcut. Onu da kullanabilirsiniz. 2 kaşık nişastayı 1 çay bardağı su ile açıyorum. Nişasta
Vişneye parlaklık verecek ve koyulaşmasını sağlayacak. Vişnenin üzerine 5 yemek kaşığı toz şeker ilave ettim. Şayet çilekle yaparsanız şeker miktarını 3 yemek kaşığına düşürmenizi tavsiye ederim. Önce tencerenin kapağını kapattım. Vişnenin koyulaşmasını, sulanmasını sağladım. 10 dakika pişirdim şekerle birlikte. Daha sonra da hazırladığım nişastalı suyu ilave ettim. Gördüğünüz gibi koyulaşmaya başladı. Vişneye parlaklık verdi. Ayrıca koyulaşmasını sağladı. Eğer videomu buraya kadar beğendiyseniz kanalıma abone olup beğenip yorum yaparsanız memnun olurum. Hazırladığım vişneli karışımı tartımın üstüne döküyorum. Soğutmadan yayıyorum gördüğünüz gibi. Vişneli karışımım soğuduktan sonra dolapta en az 3 saat dinlendirdikten sonra servis yapabilirsiniz. 3 saat dinlendirdim. Şimdi servis yapıyorum. Gördüğünüz gibi şahane olmuş. Yapacak olanlara afiyet olsun. Muhteşem olmuştu. Yapacak olanlara tavsiye ederim.